Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hamur yoğurma, açma derdi olmadan kısa sürede buharda pişen incecik baklavalık yufkalar ve baklava nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4,5 su bardağı unu uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, toplamda 6 su bardağı su kullandım. Ve tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Hamurumuzu pürüzsüz olana kadar mutfak blenderı ile çekelim. Hazırladığımız hamuru mutlaka bir süzgeç yardımıyla ayrı bir kaba süzerek alalım. Bu önemli bir püf noktasıdır. Eğer içinde küçücük bir topak kalırsa yufkalarımızda yırtılmalar olabilir. Evet, hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı. Ocağa kaynayan bir su koyalım. Üzerine tavamızı oturtturalım. Buharda pişirme tekniği kullanacağız. Tavamızı her defasında mutlaka yağlanmış bir peçete ile yağlayalım. Hamurdan dökelim incecik. Fazlalığını bir kaseye süzerek alalım. Ve tavamızı kaynayan suyun üzerine alalım ve buharda pişirmeye bırakalım. Kenarlarından kalkmaya başlayınca bir spatula yardımıyla hafif bir şekilde kaldıralım. Yeteri kadar kuruyan yufkamızı tavadan dikkatli bir şekilde alalım. Evet, her defasında mutlaka tavamızı bir peçete yardımıyla yağlayalım. Tavayı suyun üzerinden alarak kepçe yardımıyla tavaya dökelim ve fazlasını mutlaka süzdürelim. Ve buharda pişirmeye bırakalım. Pişirme esnasında tavamızı hiç ellemeyelim. Üzeri kabuk bağlayınca, kenarlarından kalkmaya başlayınca tavadan dikkatli bir şekilde yufkamızı kaldıralım, yırtmadan. Diğerlerini de aynı teknikle dökerek pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Ve son yufkamı da tavadan kaldırarak alıyorum. Ve yufkalarım hazır. Gördüğünüz gibi incecik tül gibi hamur yoğurmadan açmadan kısa sürede baklavalık yufkalar hazırladım. Dilediğiniz şekilde baklava yaparak pişirebilirsiniz. Birbirlerine yapışmayan, yırtılmayan
İncecik yufkalarım hazır. Evet, ben midye baklava yapmak istiyorum. Bir tane yufkayı ortadan ikiye kesiyorum. Ve kestiğim yufkanın orta kısmından büzgü yaparak ortada buluşturuyorum. Kenar kısmına iri çekilmiş ceviz, fındık, badem ne isterseniz onu koyabilirsiniz. Kenarlarından katlayarak midye şekli veriyorum. Diğerlerini de aynı yöntemle şekil vererek baklavamı hazırlıyorum. Evet, sizler de bu yufkaları hazırlayarak dilediğiniz şekilde baklavalar hazırlayabilirsiniz. Yufka açmayı bilmeyen, yoğurmayı bilmeyen herkesin kolaylıkla yapabileceği şahane yufkalar, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu ölçülerden 2 tepsi baklava çıkıyor. Evet, hazırladığım midye baklavalarımı küçük bir borcama diziyorum. Üzerine 125 gram eritilmiş saf tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ ile karıştırarak üzerlerine sürüyorum. Bu yağ ölçüsü 2 tepsiliktir. Hepsini tek tepsiye dökmeyin. Üzerlerine yeteri kadar sürmeniz yeterli olacaktır. Evet, baklavam hazır artık pişmeye. Gördüğünüz gibi şekli de muhteşem oldu. Hemen şerbetimizi hazırlayalım. 100 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alalım. Ve ocağın üzerine alarak kaynamaya bırakalım. 2,5 su bardağı toz şeker kullandım. Kaynayan suya şekerimi atıyorum ve eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısık ateşe getirerek 20-25 dakika kıvam alana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet, baklavamı fırına aldım. Önceden ısıttım. 170 dereceli alt üst fırında üzeri kapalı bir şekilde ilk 10 dakika pişirmeye bıraktım. Daha sonra fırını 160 dereceye indirdim. Evet, kıvam alan şerbetin altını kapatıyorum artık. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı. Pişen baklavamı da fırından hemen çıkartıyorum. Hiç soğutmadan şerbetim sıcak ve tatlım sıcak olarak şerbetini veriyorum. Şerbetin hepsini döktükten sonra borcamı ocağın üzerine alıyorum ve kısık olacak şekilde ayarlıyorum. 1-2 dakika ocağın üstünde şerbetin çekmesini bekliyorum. Ve kendi halinde 1-1,5 saat şerbetin çekmesi için bir kenarda dinlenmeyi bırakıyorum baklavamı. Dinlenen baklavanın üzerine Antep fıstığı serperek ikrama hazırlıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.